Evet değerli takipçilerim. Bugün boş fırın koyduğunuz yiyecekleri neden yakar? Şikayetiyle ilgili bilgiler vereceğiz. Ürününüzü koydunuz. Normal her zaman pişirdiğiniz dereceye getirdiniz. 150 derece, 180 derece örnek olarak söylüyorum. Alt üst rezistansımızı ayarlıyorsunuz fonksiyon olarak. Bu şekilde diyelim ki 150 dereceye alalım. Bunu da bu şekilde alt üst rezistansa alalım. Her zamanki gibi pişiriyorum ama koyduğum hamur işi olabiliyor, yemek olabiliyor. Ürünlerimi yakıyor, yani koyduğun kömür gibi yakıyor diyorsanız bunun sebebi şu anda ayarlamış olduğumuz, bakın burada bir termostat ayarımız var. Bu termostatımızın görevi ayarladığımız dereceye, fırının içerisindeki ısı ayarladığımız dereceye geldiği zaman alt üst rezistansı da ikisini de devreden çıkartarak daha fazla ısıtmamasını sağlıyor. Eğer ki bu rezistansımızda bozukluk varsa bu sefer ne yapıyor? Rezistansları hiç devreden çıkarmıyor. Ondan dolayı da siz şimdi 150 derece ayarladınız ama cihaz 150 dereceye geldiği zaman otomatiğe geçemediği için, yani rezistanslar devreden çıkmadığı için, ısıtmaya devam ettiği için bu sefer ne yapıyor? Maksimum ısıtmaya geçiyor. Yani 300 dereceye kadar ısıtıyor. Koyduğunuz ürün 150 derecede pişen bir şey olduğu için, fırının içerisinde de 300 derece olduğu için bu sefer ne oluyor? Koyduğunuz ürünü yakıyor. Ondan dolayı eğer sizin de boş fırınınızda bu şekilde yakıyor şikayetiniz varsa, gördüğünüz gibi şu anda otomatiğe geçti. Bu şekilde bakın 150 dereceye aldık. Işığı söndü. Artık bizim rezistanslarımız devrede değil. Rezistanslarımız devreden çıktı. Artık yani fırın içerisindeki sıcaklık neyse onunla pişirmeye devam edecek. İçerisindeki sıcaklık birazcık düştüğü zaman, şu anda mesela biz 160 aldık, 140'a falan düştüğü zaman tekrar devreye girecek. İşte kapağı açarsınız, pişti mi pişmedi diye kontrol ederseniz bu ısı çıkabilir. Ya da kenarlardan azar azar ısı dışarıya kaçtığı için çok az da olsa tekrar bu 160 dereceden düştüğü zaman tekrar bu ışığımız, buradaki ışığımız yanacak ve tekrar 160 dereceye geldiği için tekrar otomatik yapacak. Yani şu şekilde şimdi açtık diyelim. Oradaki ısı şimdi 160 derece ayarlamıştık. 160 dereceden şu anda azalacağı için şimdi tekrar kapatalım. Şimdi birazdan termostatımız tekrar ısının kayıp olduğunu görecek. Ve tekrar cihazımızı, rezistanslarını devreye sokacak. Ki istenilen derecede pişirme işlemini yapsın diye. Eğer ki fırınınız dediğiniz gibi bu şekilde hiç termostat ışığımız hiç sönmüyorsa, ayarladığımız dereceye geldiğinde bile, onu nasıl anlarız peki usta? Yani istediğimiz dereceye geldiğinde nasıl anlayacağız? Ya ortalama, yani her modelde değişmekle beraber 10-15 dakika, maksimum 20 dakika geçtikten sonra otomatik yapması lazım. Yani ışığın sönmesi lazım. Eğer bu süre çok uzunsa, yarım saat, 40 dakika, 50 dakika hiç sönmeme gibi bir şikayet varsa, o zaman muhtemelen termostatınızda bir arıza vardır. Isıyı hissetmiyor. Isıyı hissetmediği için de cihazımız devamlı pişirme işlemini yapıyor. Devamlı ısıtma işlemini yapıyor. Biraz önce de anlattığım gibi istediğimiz dereceden çok fazla ısıttığı için bu sefer de koyduğumuz ürünü yakacak. Bakın şöyle yükselttiğim zaman, şu an hala içi sıcak olduğu için bakın 180 dereceye aldım, hemen tekrar rezistansımız devreye girdi. Çünkü niye? İçerisindeki sıcaklık 160'tı. 180 aldığımız için tekrar ısıtma. Ama ben bunu düşüreyim mesela 100 dereceye, 150'nin altına düşüreyim. Şu anda gördüğünüz gibi rezistanslarımız devreden çıkardı. Şu anda ısıtma olayını kesti. Niye? Çünkü içerisindeki ısı bizim ayarladığımız ısıdan yüksek olduğu için. Bu şekilde eğer sizin de bu şekilde yakma şikayetiniz varsa termostatımızın otomatiğe geçip geçmediğini kontrol edin. Termostatımız belli bir dereceye geldiği zaman, ayarladığımız dereceyi otomatik yapması lazım. Bilginiz olsun.